Şimdi hep anlatıyorum horlama ve uyku apnesindeki morfolojik yapıyı. Hafif dişlerinize bakayım. Alt çene de geride. Biz radyo frekansla alt burun etlerini, alt konkaları küçültebiliyoruz. Yamukluğu düzeltemiyoruz. Eğriliği düzeltemiyoruz. Sizin burnunuzdaki problem orta burun etlerinizde. Endoskopta gösterdim ya. Onlar böyle içi hava dolu kesecikler şeklinde. Oraya radyo frekans yapıp orayı küçültmek gibi bir şey söz konusu değil. Onlar balon gibi oldukları için onların bir kısmını almak gerekiyor. Sizde de en büyük sorun ne? Sizin morfolojik yapınız. Yani boyun ve gıdık. Şimdi sizin bu hyoid mesafesi çok kısa. Sadece kiloyla alakalı değil. Siz zayıflasanız bile burası bir anda böyle çıt çıt gelmiyor. Buradaki mesafe çok kısa. Alt çene geride. Dolayısıyla biz sizin burnunuza ne yaparsak yapalım ya da damak bölgesine, üst tarafa ne yaparsak yapalım, dil, büyük dil, bu hyoid mesafesi kısa olduğu için uyku apnesi ve horlama devam eder. Dolayısıyla bu tür durumlarda mutlaka uyku testi altın standarttır. Burada derdimiz horlama ve aileyi rahatsız etme değil. Uyku testindeki çıkan sonuca göre de tedaviyi muhtemelen cerrahi dışı yapmak gerekir. İşte bir takım böyle SPAP cihazı, BiPAP cihazı gibi cihazlar kullanmak gerekir. Biz o bölgenin cerrahisi de var. Hyoid askılar, işte dil kökü cerrahileri var. Ama robotik cerrahiyle yapılan bu cerrahiler biraz hastalar açısından agresif cerrahiler. Dolayısıyla her hastanın tedavisi kendine özgü. Şimdi abiye ne yaptım? Radyo frekans yaptım. Alt burun etleri küçüldü. Ama mesela radyo frekans yapma ondaki kadar başarılı olmaz.